16 Ekim 1990 sabahının erken saatlerinde, Jacksonville, Florida'daki Lime Street'te bir evde yangın çıktı. Bu evde yaşayan 6 kişi, 2 kadın ve 4 genç çocuk, yangının içinde mahsur kaldı ve Lime Street yangınında hayatlarını kaybetti. Peki, bu yangın nasıl çıktı ve bu 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaylar zinciri nasıl oluştu? Yangın, 527 Lime Street'teki 2 katlı, ahşap keresteden yapılmış bir evde meydana geldi. Bu evde 8 kişi bulunuyordu, ancak sadece Gerald Lewis ve 3 yaşındaki oğlu yangından kurtulabildi. Gerald Lewis, 3 yaşındaki oğlu ile birlikte bu 2 katlı, ahşap keresteden yapılmış evden nasıl kurtuldular, bu soru cevapsız kalıyor. Bu yangın, ceza soruşturmasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Yangın, asıl yerin yakınındaki terk edilmiş bir evde yeniden yapıldı ve bu yeniden yapılanma, klasik yangın izleri gibi dökme desenlerini oluşturmak için hızlandırıcı maddelerin gerekli olmadığı gösterdi. Yeniden yapılanmanın sonuçları, yangın araştırması açısından önemli bir dönemeç oldu ve soruşturmacıların yangın hakkında farklı bir bakış açısına sahip olmasına yol açtı. Yeniden yapılan yangın, sadece 4 dakika içinde evin tamamen alev almasına neden oldu. Yangın, hızlandırıcı madde kullanılmadan başlatıldı ve bu sayede orijinal yangına benzerlikler gösterdi. 4 dakika gibi kısa bir süre içinde evin alev alması, yangının hızlı yayılmasına ve evin yapısı ile malzemelerinin yangına karşı dayanıklılığının az olmasına işaret etti. Yeniden yapılan evde, dökme desenleri olarak adlandırılan zemindeki izler görüldü. Bu izler, aslında bir yangın için hızlandırıcı maddelerin gerekli olmadığını göstermekteydi. Peki, bu sonuçların Gerald Legis'in davasına etkisi neler oldu? Gerald Legis'in suçlamaları, yeniden yapılan Lime Street yangını ve bulunan delillerin ardından düşürüldü. Bu dava, modern yangın soruşturmasında önemli bir dönüm noktasına dönüştü, zira Lime Street yangını, yangın soruşturmasında yeni yöntemlerin ve teknoloji kullanımının öneminin anlaşılmasına yardımcı oldu. John Lentini, bu dava ile ilgili 1 saatlik video hazırladı ve öğrendiği dersleri paylaştı. Bu video, Lentini'nin araştırmalarının detaylı bir anlatımını içeriyordu. Bu dava, Avustralya'da bir kişinin beraatine örnek olarak gösterildi, daha önce araştırma ve mahkeme süreçlerinde yanlışlıkların ortaya çıkmasında önemli bir precedent oluşturdu. Bu dava, yangın soruşturmasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu ve birçok kişinin dikkatini çekti. Peki, bu dava ile ilgili hala bilinmeyenler var mı? Belki de şu anda bile cevapsız kalan sorular var ve bu soruşturmanın gidişatı hakkında kimsenin net bir fikri yok. Florida Yangın Mareşali'nin kimyacısı, benzinin belirlenmesinin yanlış olduğunu buldu. Bu bulgu, daha sonra John Lentini tarafından incelenerek doğrulandı ve yanlışlık tespit edildi. Lentini'nin inceleme sonuçlarının ardından, belirlenmenin hatalı olduğu kesinleşti. Bu dava, birçok kişi için önemli bir öğrenme deneyimi oldu. Lime Street yangını soruşturması, yangın soruşturmasında yeni bir dönemin başlangıcı olan bu dava, hala birçok soruşturmada örnek olarak gösterilmekte ve çağdaş yangın soruşturması alanında bir referans noktası olarak kabul edilmekte. Peki, bu dava ile ilgili hala cevapsız kalan sorular var mı? Belki de şu anda bile cevapsız kalan sorular var. Bu durum birçok kişi için merak uyandıran bir durum olarak kalıyor. Bu dava, birçok kişi için önemli bir öğrenme deneyimi oldu, çünkü davanın gelişimi ve sonuçları, bireylerin benzer durumlara yaklaşımlarını ve çözüm arama yöntemlerini değiştirdi. Bu belgesel, Lime Street yangınına ve soruşturmasına odaklanmıştır. Peki, bu dava, gelecekteki yangın soruşturmalarına nasıl bir etkide bulunacak? Lime Street yangını, çağdaş yangın soruşturmasında önemli bir vaka haline gelmiş ve gelecekteki soruşturmalara ışık tutacaktır. Bu tür gerçek vakaları kaçırmamak için kanala abone olun.